Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, 13. sözden okumaya devam edeceğiz. 13. sözde Kur'an-ı Hakîm'in hikmetiyle felsefe ulûmunun hikmetinin sonuçlarını, mahsullerini karşılaştırıyorduk. Hemen giriş kısmında Kur'an-ı Kerim'in bir şiir olmadığını, Peygamberimizi şair olarak itham etseler de o şiir yazmadığını, şiirin de ona yaraşmayacağını, çünkü şiirde abartı olduğunu, mübalağa olduğunu, sönük hakikatleri mübalağa ile parlatmak gibi bir durum söz konusu olduğunu, halbuki Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri, ki kainatta var olan varlıklardır, onları hiç abartmaya gerek yok. Her şey olduğu gibi güzeldir, mükemmeldir, harikadır. Olduğu gibi tavsif ettiğini, kendi doğal şekliyle, yani yaratıldığı haliyle mükemmel olmasına rağmen insanların onlara alıştığı için, günlük olaylara alıştığı için onlardaki harikalığı görmediğini, yani ülfetin gaflete sebep olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de ayat-ı beyinatıyla bu gaflet perdesini yırtmak için ülfet perdesini yırttığını, yani sıradan olan şeylerin aslında birer mucize, birer harika olduklarını okuyucusunun nazarına verdiğini söylüyor. Bunun için de insanın aklına, zihnine tükenmez bir ilim hazinesi açıyor. Yani çok böyle 100 yılda bir olacak olağanüstü bir şeyi dikkate almak, onun üzerinde düşünmek yerine zaten her zaman mucizeler içinde yaşadığımızı, her olayın harika olduğunu, her çiçeğin, her ağacın, her yağmur damlasının, her kar tanesinin, her şimşek çakmasının mucize olduğunu bize bildiriyor. Böyle bir tefekkür hazinesi zihne açıyor. Evet, şimdi bu girişten sonra bir ayet-i kerimelerden örnekler veriliyor. Bir tanesi bu ve me'allemnahu şiira ve ma yenbagî leh sırrıydı. Bunu Yasin'de geçen bu ayetin sırrını açıklamıştık. Ve ma yenbagî leh sırrını bununla anla ki, en son okuduğumuz kısım buydu. Şiirin şe'ni, küçük ve sönük hakikatleri büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnektardır ki en büyük ve parlak hayal o hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Evet. Mesela يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَضَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ يُوشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَسِيسًا اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ gibi hadsiz hakikatleri, Kur'an'ın hadsiz hakikatleri buna şahittir. Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakıp gibi, yani böyle delip geçen yıldız gibi, karanlığı delip geçen yıldız gibi, İcaz ve hidayet nurunun neşr ile küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek istersen, kendini o asr-ı cahiliyette ve o sahra-i bedeviyette farz et. Yani 1400 sene öncesine insan hayalen gidebilir. Hayalinle asr-ı saadete git. Kur'an'ı daha yeni ayet ayet geliyor. İlk defa Kur'an'a muhatap oluyorsun. O cehalet asrının şartlarında olaya bak diye bir davet var. Biz de şimdi bakıyoruz. O asr-ı cahiliyette, o sahra-i bedeviyette farz et ki kendini, her şey zulmeti cehil ve gaflet altında, perde-i cumut ve tabiata sarılmış olduğu
bir anda. Evet. Yani o insanların o zamanki Kur'an'ın nuruyla aydınlanmadan önceki bakışları her şeyi cehalet ve gaflet zulmeti, karanlığı altında görüyorlar. Nasıl görüyorlar? Perde-i cumut ve tabiata sarılmış olduğu bir anda. Yani tabiatın cansız perdesine sarılmış, işte kendi kendine olan olaylar, tesadüfen olan olaylar, yani bir plan dahilinde bir yaratıcının bir maksat için yarattığı ve idare ettiği olaylar değil de kendi kendine, bugün de yine Kur'an nurundan uzak bakanlar maalesef bizim ülkemizde bile yine böyle görüyorlar. Yani her şeyi tabiata bağlıyorlar. Değil mi? Tabiat donuk, cansız, şuursuz, insafsız. Mesela en son işte olayları düşünün. Efendim, Elazığ depremi, Malatya'da da yaşandı kısmen ama daha çok Elazığ'da yaşandı. Değil mi? Orada yani bununla ilgili yorumlar. Ya bunun Allah'la alakası yok. Hatta geçen Diyanet'in hutbesinde bile, bakın geçen hafta Diyanet'in hutbesiydi. Ölüm konusuydu. Ayetler seçtiler. Ölümle ilgili ayetler. Halbuki ya, konu zelzeleydi. Ya zelzele ile ilgili bir konuda Kur'an'da Zelzele suresi var. Değil mi? Zilzal suresi var. İzâ zulziletil ardu zilzâleha ve akhracetil ardu esqâleha ve kâlel insânu mâ leha yevme izin tuhaddisu akhbâraha bi enne rabbeke evhâleha. Yer dehşetli bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman, zelzele oradan geliyor zaten. Zilzal suresi, değil mi? Arapçası, depremin Arapçası zelzeledir. Dehşetli bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman, işte sarsıldı. Kıyametin küçük çapta bir örneğini yaşadık. Değil mi? Ondan sonra ne diyor? O Rabbinin ona vahyettiklerini anlatır diyor. Rabbinin haberlerini konuşur diyor. Rabbinden haber getirir diyor yani. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. Haberler demektir. Ahbaraha. Bi enne rabbeke evhalaha. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. Yani konuşmasını söylemiştir. Allah zelzeleyle yeri konuşturur. Yerin hareketi bir konuşmadır. Bir mesajdır. Bir mesajdır. Ha illa şunlara mesaj da bize değil demiyoruz. Herkese bir mesaj, herkesin payına düşen bir mesaj var. Ama yani bunun Allah'la alakası yok demek çok büyük bir zulüm, çok büyük bir haksızlık, çok büyük bir cehalet. Müslümana yakışmayacak. Müslüman bir ülkede özellikle böyle %99'u Müslüman olan bir ülkenin televizyonlarında konuşan bilim adamlarına yakışmayacak. Değil mi? Ki onların da Müslüman kimlikleri var. Niye yakışmayacak? Ya çünkü yani biz Müslümansak, yani Kur'an'a inanıyorsak, bizim kutsal kitabımız Kur'ansa bir yaprak bile dalından düşmez diyor. Onun haberi olmadan, onun bilgisi dışında düşmez. Bir yaprak bile kımıldamaz. Bir yaprak bile kımıldamazsa, sineğin kanadı bile, değil mi? Onun tasarrufundaysa, onun sanatıysa, dünyanın bir yerinde olan bir sarsıntıyı sen ondan nasıl koparırsın ya? Nasıl koparırsın? Biz ya hiçbir Müslüman şimdi bunu söylemiyor. Yani bunu Allah'tan bilirsek ondan sonra ya boş veririz her şeye. Biz yani buna hazır olmamız lazım. İşte sağlam binalar yapmamız lazım. Yap canım, yani buna mani bir şey yok ki. Tabii yapacaksın yani. Binalarını sağlam yapacaksın. Yani depreme de, ölüme de, kıyamete de hazır olacaksın. Zaten bunu söylüyor sana Kur'an. Hazır olacaksın. Kendine düşeni yapacaksın. O işin ayrı bir boyutu. Ama ya bu iş yani işte fay hatlarının kırılması, değil mi? Fay hatlarının kırılması doğal bir olay. Allah'la alakası yok dersen
dersen niye zulmetmiş olursun biliyor musun? Çünkü o depremde mağdur olan, evleri yıkılan, mal kaybına, can kaybına uğrayan veya ondan sonra her an uğrayabilecek endişesi, kaygısı içinde yaşayan insanlara zulmetmiş olursun böyle bir açıklamayla. Her şeyi tabiata bağlayarak. Niye? Çünkü tabiatın ne dedi? Donuk, kalbi katı. Tabiat merhamet etmez. Tabiat sana ödül vermez. Ödül vermez. O zaman boşu boşuna gitti demektir. Yani orada kaybı olanlar, değil mi? Bu tesadüfen canlarını kaybettiler, mallarını kaybettiler. Bütün her şey karşılıksız. Bu zulüm değil mi şimdi? Halbuki Kur'an'ın açıkladığı şekilde olayı ele alsak, değil mi? Yani Allah bir şey söylüyor bize. Bize bir şey söylüyor bu olay üzerinden. Bizi dünyaya çok daldınız diyor. Değil mi? Ölümü hatırlayın diyor. Her an ölüm gelebilir. Her an kıyamet de kopabilir. Siz de ölebilirsiniz. Böyle bir olayla karşılaşabilirsiniz. Öyleyse Allah'ı unutmayın. Yaratılış gayenizi unutmayın. Ona uygun yaşayın. Hani insan diyelim birisi özellikle çok sevdiği birisi ise mesela kendi kardeşi, kendi çocuğu, kızı, oğlu bir yanlış bir iş yapıyor. Onu tutar böyle silkeler. Yakasından tutup iki yakasından, değil mi? Silkeler. Veya bir dostunun yakasında akrep görmüş yani. Akrep. Onu böyle silkeler düşürür. Düşürmek için. Demek ki yeryüzü de üzerinde olan şeyleri beğenmiyor. Silkelediğine göre, bizi silkelediğine göre görevli melekler var efendim. Allah'ın kontrolünde her şey. Demek ki bu bizim için bir mesajdır. Bu mesajı alacağız. Herkes ideal odur ki tamam alsın. Merkez üssü neresi olursa olsun kendi kalbini depremin merkez üssü olarak görsün. Dolayısıyla kendine gelsin. Yani bu ehli dünyanın söylediği tamam biz fay hatlarını inkar etmiyoruz. Değil mi? Yerin altında madenlerin işte kayması İyi de bunlar tesadüfen olmaz yani. Dünya başıboş değil. İnsan başıboş değil. Şimdi orada en ilginç tarafı diyelim bayağı yetkili ağızlar yani. Diyelim çocuklara diyorlar ki çocukların böyle durumlarda kendilerini güvende hissetmeye ihtiyaçları var. Yani özellikle çocukların, masumların kendilerini güvende hissetmeleri lazım. Onlara güvende olduklarını hissettirmek lazım. Peki nasıl hissettireceksin? Sen zaten bunu doğal bir olay diyorsun. Fay hatlarına bağlıyorsun. Değil mi? Fay hatlarının insafına bırakıyorsun. Nasıl kendini güvende hissedecek? Allah'ın koruması altında. Değil mi? Allah hafizdir, muhafaza eder. Koruyucu melekler bize tayin etmiştir. Onlar Allah'ın koruyuculuğuna şahitlik ederler. Allah şefkatlidir, merhametlidir. Allah'ın izni olmadan bir şey olmaz. Değil sarsıntı, dalındaki yaprak bile titremez. Allah izin verirse de bir maksat için verir. Bizim iyiliğimiz için. Her şey bizim iyiliğimiz içindir. Bu arada tamam mal kaybı, can kaybı olabilir. Ama bunlar karşılıksız değildir. Değil mi? Allah mal kaybı olanların o kaybettiklerini sadaka sayacaktır. Sadaka kendi yolunda harcanmış. Daha fazlasını onlara verecektir. Karşılıksız değil. Canı kaybeden kimseler böyle olaylarda manen şehit sayılıyorlar. Onlar için de kayıp yok. Kalanlar için de bir kendilerine gelmeleri için bir uyarıdır.
Onların da iyiliğinedir. Yani her kesim bu olaydan karlı çıkabilir. Bu olaydan ders çıkarabilir, ibret alabilir, alması lazım. Şimdi olayı değil mi? Yaratılış gayesi içerisinde yorumladığın zaman böyle çıkıyor. Kayıp yok. Ama öteki türlü sen yaratılış gayesinden Allah'tan koparırsan, sadece tabiatın cansız perdesine sararsan, fay hatlarının insafına kaldık. Nasıl kendimizi güvende hissedeceğiz ya? Dünya Allah'ın kontrolünde değilse, değil mi? Her an dünyanın içinde fokur fokur kaynayan bir kazan var yani. Her an bir yerden patlayabilir. Nasıl kendimizi güvende hissedeceğiz? Ya bunu birisi söylesin yani. Bak, güven iman etmektir. İman edenler ancak kendilerini güvende hissedebilirler. Güvenle aynı kökten geliyor zaten iman. İman, emniyet, emin olmak, emin yaşamak, mümin olmak. Yani mümin yaşamadan emin yaşayamazsın yani. Ancak iman ile hareket edenler emn-i eman içinde olabilirler. Yani o açıdan kendileriyle de tezata düşüyorlar. Hem çocuklarımızın güven içinde olmaya, kendilerini güvende hissetmeye ihtiyaçları var. Nereden güven alacaklar peki sen? Onları akılsız, şuursuz, insafsız pay hatlarının insafına bırakıyorsun. Tesadüfen her anda olabilir. Nasıl kendini güvende hissedecek bu durumda yani? Şimdi bak, niye geldim buraya? Bugün de var aynı şey. Aynı şey. Madde çağındayız. Hatta belki daha çok var. Materyalist bir anlayışla bakılıyor olaylara. Yani Allah'la bağlantısı koparılarak bakılıyor. Evet. Evet, her şey, şimdi gittik, bakın o zaman da öyleydi dedik ya, kendini asr-ı cahiliyette, o sahra-i bedeviyette farz et ki her şey zulmeti cehil ve gaflet altında. Perde-i cumudu tabiatın o donuk perdesine sarılmış olduğu bir anda birden Kur'an'ın lisan-ı ulvisinden yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard el melikil kuddusil azizil hakim gibi ayetleri işit, bak. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem, yani donuk zannedilen, değil mi, böyle yatmış, tesadüflere kalmış zannedilen o alemdeki tüm mevcudat yusebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Çünkü tesbih eder diyor. Göklerde olanlar, yerde olanlar, değil mi? Tüm varlıklar için tesbih eder. Allah'ı zikrederler. Allah'ın bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu kendi dilleriyle anlatırlar. Tesbih bu demek. Kusursuz yaratılışlarıyla yaratıcının kusursuzluğunu söylerler, gösterirler. Birden her şeye, değil mi? Her şey diriliyor sanki. O hem o karanlık gökyüzünde birer camit, ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat tüsebbihu lehu semavatus sebu vel ardu sayhasıyla işitenlerin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet numa, birer nur-u hakikat eda ve arz bir kafa, ber ve bahr, karalar ve denizler birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih feşan suretinde arzı didar eder. Allah Allah. Yani kelime-i tesbih feşan, tesbih saçan kelimeler var. Her şey konuşuyor haliyle. Her şeyi konuşturan Allah tabiri Kur'an'ı bir tabirdir. Kalu entakana Allahu lezî entaka külle şey.
Hani öbür dünyada Yasin suresinde de var. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. O gün ağızları mühürleriz, elleri konuştururuz. Ayaklarda şahitlik eder neler yaptığına. Bir yerde derileri konuştururuz diyor. Lime şehittum aleyna. Kalu li culudina lime şehittum aleyna. Kendi derilerine derler ki niye bizim aleyhimizde konuşuyorsunuz? Yani bu konuşma tabii nasıl konuşma? Tafsilatı ayrı, tefsirleri ayrı ama bir şekilde Allah'ın çeşitli konuşturması var yani. Değil mi? Böyle işaretle de konuşmalar olur, hareketle olur, beden dili diyorlar, efendim lisan-ı hal diyorlar. Ama isterse böyle kalle de konuşturur. Onun yorumuna girmeyelim. Kendi aleyhlerinde şahitlik eden derilerine niçin bizim aleyhimizde şahitlik ediyorsunuz dediklerinde onların cevabı kalu entakanallahüllezî entaka külle şey. Yani her şeyi konuşturan Allah'tır bizi konuşturan. Her şeyi konuşturuyor demek ki. Çiçekleri konuşturuyor. Bir ağacı çiçekleriyle ayrı konuşturuyor. Yapraklarıyla ayrı konuşturuyor. Meyveleriyle ayrı konuşturuyor. Değil mi? Gökyüzünü yağmurla, rüzgarla, şimşekle, gök gürültüsüyle ayrı ayrı konuşturuyor. Semayı ayla, güneşle, yıldızlarla konuşturuyor. İşte yeri de bazen sarsarak konuşturuyor. Açıkça yani ayet o Deprem suresi bakın Kur'an-ı Kerim'in 99. suresidir Deprem suresi. 99 depremini de hatırlayın bu arada. Açıkça ifade ediyor ki bu yeryüzü kendi şeyinde yani tesadüfen hareket etmiyor. Yer hareketi dediğimiz deprem, yer sarsıntısı dediğimiz deprem tesadüfen olmuyor. Bir vahye. Rabbin arıya vahyetti. Orada da Rabbin ona vahyetti diyor. Söyle dedi yani. Konuşuyor. 45 saniye konuştu Marmara depreminde. Bu Elazığ depreminde işte ne kadar konuştuysa. Rabbin onu konuşturdu. Anlayan kalpler anladı. Kalbimizle anlayacağız. Değil mi? İmanımızla çözeceğiz, yorumlayacağız olayı yani. Şimdi bu konuşturma derken, şimdi Allah aslında her şeyin tanımak istemedikleri alemlerin Rabbini her şeyi bize tanıttırıyor. Gösteriyor, anlatıyor. Ama ne olur mesela diyelim gözleri iyi görmeyenler, hatta görenler için bile yani böyle her zaman geçtikleri yerlerde dikkat etsinler diye bazen ışıklı levhalar var. Işıklı levha. Bazen yanıp sönüyor. Bir yanıyor bir sönüyor. Dikkat çekiyor. Bana bak diyor yani. Buraya bakarlar diyorlar zaten o reklam panolarında. Büyük harflerle. Mesela gözü iyi görün. Ben niye gözlük kullanıyorum şimdi? Yaşlanıyoruz artık. Gözümüz iyi görmüyor. Değil mi? Bu harfleri büyütüyor. Büyük harflerle yazarlar. Tamamen körse bu amaların kullandıkları alfabe var. Böyle kabartma harfler olur. Kabartma, parmaklarıyla okurlar biliyorsunuz. Efendim. Kabartma harfler. Bak yani onların da okusun diyecek. Onların da okumaya ihtiyacı var. İşte kalpleri de körelmiş. Sadece gözler kör olmaz. Kalpler de kör olur diyor Kur'an. Kalpleri, akılları körelmiş. Bu çağın insanları da okusunlar diye o şefkatli Rabbimiz, alemlerin Rabbi şefkatiyle aslında bazen o kabartma harflerle onların önüne sürüyor. Deprem yeryüzü sayfasının veya kainat kitabının kabartma harfleridir. Kabartma harfleri. Artık yani körseniz de görün, okuyun, anlayın. Fani olduğunuzu, her an ölüm gelebileceğini, hayatın tesadüfen olmadığını, başıboş olmadığınızı anlayın. Rabbinize dönün, kurtuluşun çaresini bulun diye Allah konuşturuyor işte. Gene anlamıyorsa insan o zaman değil mi? Hiçbir mazereti kalmayacak. Evet, işte Kur'an'ın tarzı bu.
sevgili dostlar. Yoksa diyor, ama bunları bir de yeni, yani buradaki esas vurgulanmak istenen şey, ya 1400 sene önce gelmiş Kur'an ayetleri, değil mi? Bazıları da tarihsel filan diyor. O zamana hitap etmiş gibi bakarsan bunu göremez. Yani sen şimdi Kur'an geliyormuş gibi, yeni sana geliyor gibi, kalbine ayet ayet yeniden yeniye iniyor gibi bakacaksın. Veya sen o zamana hayalen gideceksin. O zaman da, değil mi, böyle Kur'an'a yeni muhatap olan insanların içine gireceksin ve kendini Kur'an'a ilk defa muhatap ediyormuşsun gibi okuyacaksın. O zaman bunu anlarsın. O zaman o ayetlerin mucizeliğini, farkını fark edersin. Fark yapar. Evet, yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkür zevkin dekaikini, inceliklerini göremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürûr-ü zaman ile ulûm-u mütearife hükmüne geçen, artık yani bilinen ilimler hükmüne geçen ve sair neyirat-ı İslamiye ile, diğer İslami nurlandırıcı neşriyat ile parlayan ve Kur'an güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sathi ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, ülfet perdesi ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzeme-i icaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin. Ve birçok enva-ı icazı içinde, mucize nevileri içinde bu nevi icazını zevk edemezsin. Kur'an-ı Mucizülbeyan'ın en yüksek bir derece icazına bakmak istersen şu temsil dürbünüyle bak. Şöyle ki, gayet yüksek ve garip ve gayet de yayılmış, acip bir ağaç farz edelim ki, o ağaç bir perde-i gayb altında, bir tabakayı mesturiyet içinde saklanmış. Malumdur ki bir ağacın insanın azaları gibi, onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir muvazenet lazımdır. Her bir cüzü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir. İşte hiç görünmeyen ve halen görünmüyor. Çünkü kainat ağacı, yani boyutlarını, dalları nerelere kadar uzanıyor bilemiyoruz. Halen görünmüyor. O ağaca dair biri çıksa, bir perde üstünde onun her bir azasına mukabil birer resim çekse, birer hudut çizse, daldan meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir suret tersim etse, yani o ağacı bize anlatmak için, ve birbirinden nihayetsiz uzak mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık tersimatla doldursa, elbette şüphe kalmaz ki o ressam o gaybi ağacı gayb aşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Aynen onun gibi Kur'an-ı Mucizülbeyan'ın dahi hakikat-ı mümkünata dair, yani Kur'an'ın kainat tasviri, mümkünat, bütün yani alemle ilgili yorumları böyleymiş demek ki. Ki o hakikat dünyanın iptidasından, yani sadece bu zamandaki mekansal genişlik değil, zamansal olarak da dünyanın yaratılışından ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış ve ferşten arşa ve zerreden şemse kadar yayılmış olan şecere-i hilkatin, hilkat ağacı, yaratılış ağacının hakikatına dair Kur'an'ın beyanat-ı furkaniyesi o kadar tenasübü muhafaza etmiş ve her bir uzva ve meyveye layık bir suret vermiştir ki bütün muhakkikler, yani Kur'an'ı inceleyenler, tahkik edenler nihayeti tahkikinde Kur'an'ın tasvirine maşallah, barekallah deyip tılsım-ı kainatı ve muamma-i hilkati keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim demişler. Velillahil meselül âlâ. Temsilde kusuru yok. Esma ve sıfat-ı ilahiye
ve şuun ve ef'al Rabbaniye'yi bir şecere-i Tuğba-i Nur hükmünde temsil edelim ki o şecere-i Nuraniye'nin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. Yani şecere-i Tuğba-i Nur hükmünde temsil edilen neymiş? Esma ve sıfat-ı ilahiye ve şuun ve ef'al-i Rabbaniye. Ki onlar ağaçla temsil edilen o hakikatlerin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. Hudud-u kibriyası gayri mütenahi, fezai ıtlakta yayılıp ihata ediyor. Hudud-u icraatı falikul habbi ven neva yahulu beynel mer'i ve kalbihi huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ hududundan tut ta ve semâvâtu matviyyâtun biyemîni halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâm ve sakharaş şemse vel kamer hududuna kadar o hakikat-ı nuraniyeyi bütün dal ve budaklarıyla, gayat ve meyveleriyle o kadar tenasüple ve birbirine uygun, birbirine layık, birbirini kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirinden tevahhuş etmeyecek bir surette o hakaik-ı esma ve sıfatı ve şuun ve ef'ali beyan etmiştir ki bütün ehli keşif ve hakikat ve daire-i melekutta cevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet o beyanat-ı Furkaniye'ye karşı Subhanallah deyip ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar. Mesela bütün daire-i imkan ve daire-i vücuba bakan hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan-ı sittesi, imanın 6 rüknü ve o erkanın bütün dal ve budakları ta en ince meyve ve çiçekler aralarında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir eder ve o derece bir muvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir tenasüp tarzında izhar eder ki aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne, güzelliğine hayran kalır. Ve o iman dalının bir budağı hükmünde olan İslamiyet'in erkan-ı hamsesi 5 rüknü aralarında ve o erkanın ta en ince teferruatı ve en küçük adabı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'i semeratına varıncaya kadar aralarında hüsnü tenasüp ve kemal-i münasebet ve tam bir muvazenet muhafaza edildiğine delil o Kur'an-ı Cami'in nusus ve vücuhundan ve işaret ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-i İslamiye'nin kemal-i intizamı ve muvazeneti ve hüsnü tenasübü ve resaneti cerhedilmez bir şahidi adil, şüphe getirmez bir bürhan-ı katidir. Evet. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın beyanları, açıklamaları beşerin ilmi cüz'isine bahusus bir ümminin ilmine müstenit olamaz. Belki bir ilmi muhita yani her şeyi kaplayan bir ilme istinad ediyor, dayanıyor. Ve cemi eşyayı birden görebilir. Ezel ebed ortasında bütün hakaiki bir anda müşahede eder. Bir zatın kelamıdır. Evet. Yani bu ayetler, örnek verilen ayetlerden ve Kur'an'ın bütününden bunu anlıyoruz. Bu sonucu çıkarıyoruz. Bir insanın ilmine dayanmaz. Yani bir insanın ilmiyle ortaya çıkmış bir kitap olamaz. Her şeyi bilen birisinin kelamıdır, sözleridir diye apaçık anlaşılıyor. Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu iveca. Bu hakikata işaret eder.
Yani Kur'an'ı kulu Hazreti Muhammed'e indiren Allah'a hamdolsun. Ki o Kur'an'da velem yec'al lehu ivece, yani hiçbir eğrilik, büğrülük, hiçbir tezat, çelişki yoktur. Evet, 13. sözün ilk bölümü bitti. Şöyle bir duayla bitiriyor. Biz de o duayla noktalayalım. Allahümme ya münezzilel Kur'an. Ey Kur'an'ı indiren Allah'ım. Bihakkil Kur'an. Kur'an hakkı için. Ve bihakkı men unzile aleyhil Kur'an. Kur'an'ı kendisine indirdiğin Resulün hakkı için. Nevvir kulubena. Kalplerimizi nurlandır. Ve kuburena. Kabirlerimizi de nurlandır. Bi nuril imani vel Kur'an. İman ve Kur'an nuruyla kabirlerimizi de, kalplerimizi de nurlandır, aydınlat. Amin. Ya müstean. Ey kendisinden yardım beklenen, yardım edici olan Rabbimiz, duamızı kabul et. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Yarın inşallah 13. söze devam etmek üzere, beraber okumalarımızda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Alemlerin Rabbine teslim olun.